Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, ben doçent doktor Haluk Çabuk. 2007 Hacettepe mezunuyum. Yaklaşık 15 senedir ortopedi ve travmatoloji alanında çalışmaktayım. Özellikle diz ve kalça cerrahisi konusunda ve daha çok diz cerrahisi konusunda uzmanlaştığımı söyleyebilirim. Diz ağrısı maalesef ileri yaş hastalarda en çok görülen, birçoğumuzun başına gelebilecek ağrı modellerinden biri. Özellikle kilonun verdiği etkiler, yıllarca kötü kullanıma bağlı etkilerden dolayı diz ağrısı çok sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu hastalarda özellikle basit egzersizlerle, bazı fizik tedavi modaliteleriyle, ufak tefek ilaçlarla aslında birçoğunu çözebiliyoruz. Ama bazen bu ağrı durumları çok ileri formlara gidebiliyor. O zaman ufak tefek müdahalelerde de korkmadan yapmamız gerekebiliyor. Şimdi ilk önce hastamız geldiği zaman çok iyi bir hikayesini alıyoruz. Bu hikayede hastanın ne zaman şikayetleri oluyor? Ne kadar zamandır var? 1-2 gündür mü devam ediyor? Yoksa çok uzun zamandır mı bu ağrılardan muzdarip? Hasta şikayetleri yürürken mi, otururken mi, gece yatarken mi olduğu bile bizi çok yönlendirebiliyor. İlk yaptığımız şey iyi bir muayene. İyi bir muayenede de hangi hareketlerde, hangi durumlarda ağrısı ortaya çıkıyor bunu belirliyoruz. Bunu belirledikten sonra ilk yaptığımız iş, yani sırayla gitmek gerekirse yaptığımız iş bir röntgen çektirmek. Aslında iyi bir muayene ve basit bir röntgen bize birçok hastalık konusunda bir ön fikir oluşmamızı sağlıyor. Kimseye hemen böyle cerrahi yapalım, yok şu iğneyi yapalım, bu iğneyi yapalım demek maalesef bu hastalarda doğru değil. Öncelikle iyi bir tanıyı koymak gerekiyor. Tanıyı koyduktan sonra da birçok şikayet aslında basit hayat modifikasyonlarıyla toparlanabiliyor. Yani sadece kilonun %10'unu vermek ağrının %50'sini azaltıyor birçok durumda. Hani özellikle böyle biraz daha kilolu hastalarımızda bunlara bile dikkat etmek çok faydalı olabiliyor. İleri düzeyde rahatsızlıkları, belirtileri şunlar. Özellikle Amerikan literatüründe de böyle. 2 bloktan fazla yürüyememe. Yani Türkiye'de 500 metre, 1 kilometre yürürken ben artık dayanamıyorum. Oturuyorum, dinleniyorum. Sonra tekrar yürüyorum. Evin içinden çıkamıyorum. Benim sosyal hayatta bana engel oluyor artık bu diz ağrısı diyorsanız bu dizinizin ağrısının artık çok ileri bir formda, artık hani cerrahi düşünülebilecek bir formda olduğunu gösteriyor. Özellikle gece uykudan uyandıran ağrı olması gene bize cerrahiye yönlendiren durumlardan biri. Hasta evin içinden çıkamaz duruma geliyor. İşte günlük hayattan kopuyor. Bu günlük hayattan kopmaya bağlı daha böyle depresif bir mod bürünüyor. Ağrılardan dolayı daha böyle hüzünlü bir mod bürünüyor. Buna bağlı da kilo almalar, daha fazla ağrı hissetmeler. Bu maalesef bir kısır döngü oluşturuyor. Böyle durumlarda çok da çekinmeden bir doktora başvurmak gerekiyor. Doktora başvurdu, geldi, güzel bir hikayesini aldık, muayenesini yaptık, diz hareket açıklıklarına baktık. Genelde bunlarda diz hareket açıklıkları kısıtlanmış oluyor. Yani tam bükemiyor ve çok da farkında olamadıkları tam açamama durumu oluyor. Ayrıca dizlerde böyle genelde içeri doğru bir O şeklinde getirilecek şekilde bir yamukluk oluşmaya başlıyor. Çünkü birçok diz artrozu dediğimiz diz kireçlenmesi dizin iç tarafında oluştuğu için genelde böyle bir bacaklar yamulmaya başlıyor. Bu tarz durumlarda artık bir röntgenini çekip bakalım ne durumda olduğumuzu görelim diyoruz. Farklı cerrahiler var. Bu cerrahilerin en basitinden başlamak gerekirse kapalı yöntemlerle artroskopik cerrahiler yapılabilir. Ama çok ileri artrozu olanlarda sadece dizilimi düzeltmek için kemik cerrahileri yapılabilir. Yani kemikleri kesip düzeltip böyle geçici plakalarla tutturulma cerrahisi olabilir. Tek kompartman artrozu dediğimiz dizin sadece iç kısmında veya sadece diz dış kısmında tek bir yerde kireçleme varsa sadece orayı değiştirdiğimiz küçük yarım protezlerimiz var. Ama daha da büyükse artık hani bütün dizin tüm etrafı kireçlenmişse bu zaman total diz protezi dediğimiz yöntemleri uyguluyor. Teknoloji her şeyde olduğu gibi cerrahi konusunda da çok ön plana çıkmaya başladı. Birçok cerrahide eskiden kağıtlar üzerinden kesip cerrahi daha önce nasıl yaptığımızı planlıyorduk. Daha sonra bu kağıttan kesmelerimiz bilgisayar sistemindeki template'lere dönüştü. Bunlar da gitgide gelişerek dijital ortama dönüştü. Ama şu an artık en son versiyon robotik destekli diz protezleri sayesinde her şeyi tamamen 3 boyutlu olarak cerrahi içerisinde cerrahiden önce daha kesiyi yapmadan sonucu görecek hale geldik. Aslında kullandığımız robotik kol birçok filmde gördüğünüz arabaların kaynağını yapan robotik kola çok benziyor. Bize milimetrik kesi yapmamızı sağlıyor. Yani yarım milim hata payında, yarım derece hata payında kesi yapmamızı sağlıyor. Bundan da daha önemlisi hastanın anatomisine uygun bir kesi yapmamızı sağlıyor. Bu kesinin yapılması için hastanın tüm bağları teker teker robota tanıtılıyor. Hastanın tüm anatomik noktaları teker teker robota tanıtılıyor. Bu da evet ameliyat süresini belki bir 15-20 dakika uzatıyor.
Ama totalde ameliyattan alacağınız geri kazanımı inanılmaz arttırıyor. Öncelikle daha hızlı bir iyileşme sağlıyor. Çünkü bu daha hızlı iyileşme sizin kinematiğinize uygun bir protez konulduğu için sizin ayağa kalkıp yürümeniz normal bir diz protezi yapılan hastaya göre çok daha hızlı oluyor. Günlük hayata karışmanız da çok daha hızlı oluyor. Her şey sizin kinematiğinize uygun olduğu için protezin ömrü dediğimiz, normalde 15-20 sene dediğimiz protez ömürlerini 30 seneye, 40 seneye kadar çıkarabiliyor. Yani bir protez olun ve hayatınızın sonuna kadar o protezle devam edin. Bu buna geliyor. Bu işin artık hani şu an en top noktası da ne dersiniz? Bu robotik cerrahideki kişiye özgü yapılmış protezler. Bu cerrahinin en üst versiyonu diyebiliriz şu an için. Her insan anatomisi için tek tek tanıtıyoruz. O yüzden zaten ameliyat süresi evet bir 15-20 dakika uzuyor diyoruz. Bunun için özel navigasyon tracker'larımız var. Yani bir tane kamera sizi ameliyat boyunca her dizin hareketini takip ediyor. Her milimetrik hareketi takip ediyor ve sizin ameliyat sırasında dizlerin bağ dengesi dediğimiz dengelerindeki gerilimleri bile kaydediyor ve bu tamamen size özgü bir şey oluyor. Yani size konulan protezle başkasına konulan protez olarak belki aynı olabilir ama kesi ve cerrahi tamamen sizin için optimize olmuş oluyor. Tamamen size özel olmuş oluyor. Hata paylarını düşürmesindeki asıl amaç, asıl yöntem dediğim gibi tamamen size özgü yapması. Bu da şey diye düşünülüyor. Yani tamamen robota bırakıyoruz, robot yapıyor ameliyatı gibi düşünülüyor. Bu tamamen yanlış bir düşünce. Ameliyatı gene biz yapıyoruz. Robot bize sadece bir yardımcı alet. Aslında bizim için teknolojik bir oyuncak. Bununla beraber yapıldığı zaman hata payları hem sizin tecrübenizle hem robotun daha keskin. Neden robot kullanıyoruz? Diz protezi hastalarını ele aldığımızda %20 kadar hastalarda bir mutsuzluk durumu vardı. Aslında total rakama baktığınızda çok büyük bir oran. Bu mutsuz hastalığı da mutlu edebilmek için robotik diz protezleri yani robotik destekli protezler asıl bu gruba özellikle hitap ediyor. Yani biz herkesi mutlu etmek zorundayız. %20 diye bir oran aslında oldukça fazla bir oran. Herhangi bir nedenle gevşemeye uğramış, enfekte olmuş veya kinematiğine uygun yapılmamış diz protezleri sonucunda diz revizyonları yapılabiliyor. Diz revizyonlarında var olan protez çıkartılıyor. Biraz daha büyükçe bir protez uygun bir şekilde tekrar konuluyor. Robotik destekli cerrahilerde diz protezi revizyonu yapılabilir mi? Yeni teknolojiler sayesinde evet artık revizyonları da robotik destekli yapabiliyoruz. Tabii ki primer diz protezi gibi değil yani ilk yapılan diz protezi kadar yüksek oranlarda değil başarıları ama hala normal revizyonlara göre daha yüksek başarı oranları var. Tabii ki araştırmak lazım. Sonuçta dediğim gibi bu ameliyatı robot yapmıyor. Robot sadece yardımcı bir araç bizim için. Bir kere doktorunuza olan güveniniz çok önemli. İyi bir doktorunuz olması lazım. İyi bir protez kullanılması lazım. Maalesef çok merdiven altı protezler var. Bunları çok önermiyorum. İyi bir protez kullanılması lazım. Nasıl bir araba alırken markasını soruyorsunuz. Protezin de markasını doktorunuzla da çekinmeden tartışmanız gerekiyor bence. Onun dışında bu ameliyat bu işin bir kısmı. Arkasında iyi bir backup fizik tedavi hizmeti, iyi bir fizyoterapist hizmeti, rehabilitasyon hizmeti sunması gerekiyor. Ve tabii ki ameliyathanenin koşulları, temizliğinden sterilizasyonuna, size bakım hizmetinin iyi olması gerekiyor. Bu bir paket aslında. Burada sadece robot var diye gözü kapalı robota sarılmak maalesef dediğim gibi ameliyatı robot yapmıyor. Bir paketin hepsinin iyi olması lazım. Birinin iyi olup diğerleri kötüyse bunun bir anlamı maalesef yok. Her ameliyattan sonra benim kendi ekibim var. O ekiple beraber fizyoterapi hizmetini sağlıyoruz zaten. Ama her hastaya da öneririm. Yani ameliyat olmuşsunuz, bu kadar büyük bir hizmet almışsınız ve bıçak altına yatmışsınız. Aslında bir risk. Lütfen ameliyat sonrasında 1 aylık, 1,5 aylık bir fizik tedavi süreci, bunun sonunda da takiplerde işte aylık, 3 aylık, 6 aylık takiplerinizi mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Bazen eksik kalan noktalar oluyor. Hasta mesela farkına varmıyor ama biz işte dizinde birkaç derecelik açı kaybı olduğunu görüyoruz. Bunu hemen düzeltmek lazım. Erken dönemde çok hızlı rehabilitasyon çok işe yarıyor. Çok uzun süre beklemek hasta açısından daha zararlıdır. Robotik cerrahiden sonra biz 3 gün kadar hastanede tutuyoruz. Ne zaman burada merdiven inip çıkar ameliyattan sonra o zaman taburcu ediyoruz. Genelde bu hastalarda 3. gün oluyor. 15. gün gibi dikişlerini alıyoruz. Ondan sonra da işte 1. ay, 3. ay ve 6. ay kontrolleri oluyor hastaların. Sonra da protezin yıllık kontrolü aslında sadece senede bir röntgen çekilmesi, hepsi bu. Öncelikle hasta olmayanlara mesajım, lütfen kilo kontrolü sağlayın ve hareketli bir yaşantınız olsun. Hasta olanlara da ameliyat korkulacak bir şey değil. Gerçekten günlük yaşam konforunu ve mutluluğu arttıran bir sebep. Hatta bazı çalışmalarda kanseri bile önlediği gösterilmiş. Tabii ki bu da hareketin de etkisi var ama
Korkmayın. Ameliyat olmak dünyanın sonu değil. Ülkemizde özellikle ameliyattan çok korkuluyor. Öyle değil. Ameliyat gerçekten kötü bir şey değil. Sizin hayat kalitenizi oldukça yükseltecek bir durumdur. Ameliyat olanlar için de lütfen hareketli olun. O diz protezi siz hareketli olun diye konulmuş bir şey. Lütfen oturup o diz protezini orada paslandırmayın. Hani kısaca bunu söyleyebileyim. Lütfen hareketli olmanızda fayda var. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.